Herkese günaydın. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım bugün analizimize. Dünkü analizimizi hatırlayacak olursak şurada 95.86 ve 95.77 direnç bölgemizin olduğundan bahsetmiştik. Dün bu direncini kırıp hatta destek olarak çalıştırmış durumda. Dün için buradan gelen alımlar da şu 20 Aralık tarihinde oluşan tepe sonrasındaki şu düşüş trendine kadar yükselişini sürdürdü. Aynı zamanda şurada 17 Ocak tarihinden başlayan bir yükseliş trendimiz de oluşmuş durumda. Dolayısıyla FED kararına bu bölgede sıkışarak gireceğimizi tahmin ediyorum. Yukarıda önemseyeceğimiz direnç bölgesi 96.10 seviyesi olacak. Bu 96.10'un üstünde kapanışlar görürsek aynı zamanda şu düşüş trendinin de kırıldığını söyleyebileceğiz. Fakat esas önemli olan seviye yukarıda 96.44 olacaktır. Dolar endeksindeki bu hareketler dolar Türk lirasını tabii çok etkileyecektir. Özellikle bu FED kararı sonrasında dolar endeksinin güçlenmesi dolar Türk lirasının tutulmasını çok zorlaştıracaktır. O yüzden dolar endeksini takip etmeye devam edeceğiz önümüzdeki süreçte. Dolar endeksi ile ilgili son olarak bir veri olacak bugün saat 6 sularında. Conference Board tüketici güveni. Beklenti 111.8 gelmesi. Bunun beklentinin üstünde gelmesinin şöyle bir sıkıntısı olacaktır. Tüketicilerin iyimser olduğunu gösterecek. İyimser tüketicinin harcamaları artacak. Artan harcamalarda enflasyonu tetikleyecektir. Dolayısıyla yüksek enflasyon devam mı yoksa bir gevşeme olabilir mi? Bunu takip edeceğiz. Bu verinin yüksek gelmesi dolar endeksindeki güçlenmelere sebep olabilir. Çünkü Fed'in faiz arttırımını destekleyen bir veri olmuş olacak. Saat 6 sularında bir bunu da kontrol etmek dolar Türk lirası açısından da önemli olacaktır. Çünkü dolar endeksinde tepkileri oluşturabilir. Burada gerçekleşecek olası değişimleri tekrar sizlerle paylaşacağım zaten. Şimdi dolar Türk lirası grafiğine bir dönelim. Dünkü analizimde bahsettiğim şu dolardaki yatayda sıkışık bir seyir vardı. Dün bu trend çizgisinin üstüne hareketler gördük. Ve ilginç olan bu hareketler saat 17.45 civarlarında geldi. Hatta şöyle bir 15 dakikalık grafiklere dönersek tam göstereyim size. Bakın piyasalar kapandıktan sonra, bankalar kapandıktan sonra ciddi güzel bir yükseliş yaşadı dolar Türk lirası. Bu alımları kim yaptı, nasıl gerçekleşti bu yükseliş bilemiyorum ama daha sonra gece tabii tekrar satışlarla bu aralığa, yatayda sıkışık alana tekrar geri döndük. Bundan dünkü analizde de bahsetmiştim. Şu yatay banttaki trend kırılımlarının aslında direnç kırılımlarıyla desteklenmesi gerektiğini konuşmuştuk. Bu bölgede tuzaklar olabileceğini söylemiştim. Nitekim dün böyle bir boğa tuzağı diyebileceğimiz bir hareket gördük. Dünkü bu yükseliş sonrasında aslında takip edeceğimiz yeni bir direnç de oluşmuş durumda. Şu 20 Ocak tarihindeki zirve ve dün gördüğümüz 24 Ocak'taki şu tepeleri bir belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün için en azından bu seviyeleri takip edeceğiz. Bunun da tam size rakamlarını söyleyeyim. 13.55-13.50 aralığı yeni bir direnç bölgesi oluşturdu. Bu bölgeyi gün içinde saatlik veya 15 dakikalık grafiklerde takip edebiliriz. 13.55 üstü kapanışlar yukarıda 13.65 direncine doğru bir yükselişi tetikleyebilir. Aşağıda ise takip edeceğimiz seviye 13.25-13.32 aralığı olacak. 13.25 kırılmadığı sürece yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dün Bakan Nebati ile yapılan toplantıya katılan bazı ekonomistlerden duyduğuma göre Merkez Bankası'nın da artık dövizde alım yapmaya başladığı, tabii böyle bir söylem duyunca ister istemez Merkez Bankası'nın bir web sayfasına bakıyorsunuz. Burada herhangi bir haber yok bununla ilgili.
Nasıl ki dövize satış yönünde müdahale ettiklerini de burada duyuruyorlarsa, alım yaptıklarında da duyurmalarını beklerdik. Ancak bu haberi Merkez Bankası'ndan değil, Bakan Nebati'den alıyor olmakta ayrı bir ilginç durum tabii. Eğer bu haber doğruysa, dolar Türk lirasındaki o güçlü duruşu da aslında bir nevi açıklamış oluyor. Ama tabii biz söylentilerle iş yapmıyoruz. Bizim için önemli olan grafiklerin ne dediği. Dolayısıyla yukarıda 13.55 ve onun da üstünde 13.65 önemli direnç seviyelerimiz. Aşağıda ilk desteğimiz 13.25. Bunun da altında 13.10'u takip ederiz. Bu destek dirençlerin kırılımı için de yarın FED kararları önemli olacaktır. Şimdi bir de Euro'ya bakalım. Çünkü biliyorsunuz dolar Türk lirasındaki kırılımların onayını almak için mutlaka Euro'yu takip edelim demiştik dün. Euro Türk lirası dünkü hareketlerinde dolara karşı biraz daha güçsüz kaldı. Açıkçası dünkü yükselişte Euro'nun 15.38-15.35 aralığına kadar güçlü bir alım gelmesini beklerdim. Dolar Türk lirasına karşılık gelen bu seviyenin üstünde bazı hareketler görsek de Euro'da bu hareketleri göremedik. Euro'daki bu zayıf seyri acaba diyorum Merkez Bankası'nın dolar alımını onaylayan bir hareket mi? Ayrıca biliyorsunuz bir doğal gaz krizi süreci yaşıyoruz. Bu nedenle kamudan gelen alımlar da olabilir. Dolayısıyla dolar Türk lirasında bu güçlü duruşu destekleyen olasılıklar bunlar hep. Şimdi son olarak bir Euro'daki de destek direnç bölgelerimizi bir güncelleyelim. Yukarıda bugün için takip edeceğimiz 15.38, 15.35 bölgesi var. 15.38 üstündeki hareketler 15.67 ve 15.60 aralığına kadar güçlü alımları getirebilir. Aşağıdaki destek bölgemiz ise 15-15 aralığından geçmekte. Dövizdeki bu destek direnç bölgelerimizin kırılımı da ancak yarın FED kararlarıyla netleşeceğini düşünüyorum. Evet, bugün için de bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.